Arkadaşlar Cuma gecesinden hepinize selamlar. Şimdi konumuz anabolik steroid kullananlar ve natural olarak spor yapanlar. Aynı zamanda bu iki farklı kıstasın nasıl beslendiğiyle alakalı gelen sorularla beraber cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi doğal yani nati dediğimiz sporu doğal olarak yapan kişilerin idman yoğunluğu ve kas gruplarına göre dinlenme aralıklarıyla alakalı biraz sizden sohbet etmek istiyorum. Bununla beraber de bu kişilerin günde kaç öğün yiyebileceği, yemesi gerektiğiyle alakalı da genel itibariyle temel bilgiler vereceğim. Burada dinleyeceklerinizin hiçbir tanesi kişisel bilgi değil. Bunu kişisel olarak kesinlikle üstünüze almayın. Ama buradaki anlatacağım şeyler bilimsel olarak kanıtlanmış ve bilimsel olarak da sizin kendi mentalinize, kendi hayatınıza endeksleyebileceğiniz ve bunu kendi yaşantınıza da sığdırabileceğiniz bir cetvel olarak, bir yol izi olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayın. Natural bir kişinin sinir sisteminin çok çabuk yorulacağını ve aynı zamanda kas dokularının da yenilenmek için ciddi bir süreç harcaması gerektiğini muhakkak bilmeniz gerekiyor. Yani siz natural bir birey olarak spor salonuna girdiğiniz zaman ne kadar iyi beslenirseniz beslenin, belli bir aşamanın üstünde her zaman tıkanacaksınız. Genel itibariyle de natural sporcular çok fazla dinlenme süresine ihtiyaç duyar ve bu süreç içerisinde de merkezi sinir sisteminin de koruması gerekir. Burada da kesinlikle hem uyku düzenine hem dinlenme periyotlarına harfiyen uyuması gerekir. Yani dinlenme zamanı dinlenecek, uyku zamanı geldiği zaman uyuyacaksın. Bu kadar. Yani yapacağın şey bu esasında. Peki kas gruplarına göre baktığın zaman da minimumda 48 saatle 72 saat, bazen bu 72 saat 80 hatta 90 saate kadar da çıkabilecek süreçlerde senin dinlenebiliyor olman lazım. Ama temel anlamda genel olarak bu cümleyi sarf edeceğim. Sakın herkes üstüne almasın çünkü herkes salonlara gittiği zaman natural olarak tam performanslı olarak idman çıkartmıyor. Yani herkes full fokus bir şekilde kesinlikle idman yapmıyor. Bunu ilk başta bir anlamanızı isterim. Burada normal düzeyde sedanter bir bireyin spor salonuna gittiği zaman normal statüde 48 saat ile 72 saat arasında yapmış olduğu normal rutindeki bir idmanla beraber vücudundaki kas grubunu toparlayabileceği öngörülüyor. Bilimsel olarak araştırmalar bunu söylüyor. Ve bununla beraber de esasında sizin haftalık periyotlarınıza baktığınız zaman 4 gün maksimum esasında 4 gün 3 günle sınırlı bir şekilde de idman yapmanızı öngörüyor. Yani siz natural bir birey olarak haftada 5 gün 6 gün 7 gün kesinlikle idman yapmamalısınız. Bu çünkü sizin çok fazla bir şekilde sinir sisteminizi, özellikle merkezi sinir sisteminizi ve kas gelişiminizi engelleyecek gibi sizi overtraining noktasına da sevk edecek. Yani artık ilerleyemeyeceksiniz. Belli bir döngüde tıkanacaksınız ve belli bir yerden sonra da bağışıklık sisteminizi düşüreceksiniz. Sürekli hastalanmaya başlayacaksınız. Sürekli kendinizi yorgun hissedeceksiniz ve buna benzer sürekli bir sıkıntı yaşayacaksınız. Peki bu süreç içerisinde anabolik steroid kullanan bir kişi nasıl bu süreci geçiriyor? Esasındaki en önemli konulardan bir tanesi bu. En büyük fark da bu. Sınırsız bir şekilde idman yapabiliyor. Hatta kategorisine göre, sikletine göre veyahut da yarışma düzeyine katmayacağım buna. Normal ilaç kullanan, spor salonuna giden ama burada herhangi bir yarışma döngüsü olmayan birisinden bahsediyorum. Normal bir birey gibi sağlıklı yaşamak istiyor ama daha farklı gözükmek istediği için anabolik steroid kullandığını varsayalım. Bu kişi spor salonuna girdiği zaman dinlenme rutini kendisine çıkartması gerek yok. Yani dinlenme rutininden kastım ne? Bugün göğüs girdiyse bir sonraki gün sırt, bir sonraki gün bacak, bir sonraki kol. Yani esasında bak split model gittiği zaman haftanın her günü hatta bir bölgeyi iki kere bile çalışacak şekilde bir gün atlatarak hayatını idame ettirebilir. Burada herhangi bir problem yaşamaz. Ama burada onun da uyması gereken esasında belli bir prensip var. O da ne? Sinir sistemi belli bir süre sonra yorulacağı için bir ara vermesi gerekir. Yani bu da nedir? 20 haftada bir, 10-15 haftada bir, 10 haftada bir bu yapmış olduğu yoğun idman stresi ne kadar yoğunsa ona göre 10 haftada 10 gün gibi, 20 haftada 10 gün gibi, 30 haftada 10 gün gibi sıfır hiçbir sporla bağı olmayacak şekilde dinlenme rutininden bahsediyoruz. Ya da hiç buna girmeyip normal yapmış olduğu idman rutinlerini devam ettirip idman rutinlerini deload dediğimiz yani çok daha hafif modda alıp o sürekliliği devam
ettirebilir. Ve bu süreç içerisinde vücut hala kendisini recover edebilir. Peki bu süreç içerisinde işin dinlenme kısmına geçtiğiniz zaman iş nerede değişiyor? Abi işte iş orada çok değişiyor. Çünkü kas grupları 24 saatte 48 saat arasında direkt toparlanıyor. Bu da senin bir gün atlatarak aynı bölgeye ikinci gün veya üçüncü gün çalışabileceğin anlamına geliyor. İşte burada naturalle anabolik steroid kullanan bir kişiyi direkt olarak ayırabiliyorsun. Ve diğer başka bir boyut var esasında. Bu da beslenme rutini. Şimdi anabolik demeyelim, naturalden başlayalım. Natural bir kişi, bana soracak olursanız ve araştırmaların söylediği üzere 3 öğün, makrolar içerisinde 3 öğün olarak 4-5 saatte bir öğün yiyebilir. Hatta bana soracak olursanız kırmızı eti bunun içine kattığınız zaman direkt 6 saate kadar o sindirim süresi uzadığı için her 5 saatte bir öğün diyelim, kırmızı tüketiyorsa. Beyaz tüketiyorsa 4 saatte bir diyelim. Ve bu noktada her 4 saatte bir yemek yiyeceği için de 3 öğün çok uygun bir noktaya geliyor. Burada da öğün başına 30-40 gram kadar protein, maksimum bu da, ve karbonhidrat 30-60 gram meblağında karbonhidrat. Bu da hedefe göre tabii ki değişkenlik gösterecek. Yağ da 5 gramla 15 gram arası. Yani minimal dozaj. Peki burada ilaçlı birisine geldiğimiz zaman iş nasıl değişiyor? 7 öğüne kadar çıkabiliyor. Çünkü her saat başında, yani her saat atlattığında her saat başı sindirdiği için direkt olarak her saatin sonunda bir öğün tüketebiliyor. Bu da hedefiyle orantılı olarak 7 öğüne kadar çıkabiliyor. Hatta bunun içine ara öğünler bile katabiliyor. Peki bu noktada öğün başına yine 40 gramla 60 gram protein, 50 gramla 100 gram arasında karbonhidrat ve bununla beraber 10 gramla 20 gram da yağ alabiliyor. Yani inanılmaz rakamlara çıkıyor. Ya bunu bir de öğün başına geçin. Her öğünde bu makroyu tükettiğin zaman, 7 öğünde bunu böldüğün zaman devasa bir zaten kalori meblası çıkıyor. Ve bunu çok rahat bir şekilde anabolik steroid kullanan birisi tolere edebiliyor. Tabii ki bunu neye göre tolere ediyor? Bunu sen sakın kişisel olarak algılama. Çünkü buradaki konu şu: hem idman rutini hem dinlenme rutini, ama şurada çok da ufak bir nüansı var. Beslenme farklı, evet. İdman rutini farklı, dinlenme süreçleri farklı, kasların, adalelerin toparlanma süreleri bile farklıyken burada esasında her ikisini birleştiren tek bir nokta var: sinir sistemi. Sinir sistemi her iki tarafta da yorulurken, özellikle hem anabolik tarafında hem doğal olarak spor yapan da bir tanesi, her ikisi de uyku düzenine ve yaşam şekline dikkat etmek zorunda. Yalnız burada yine bir çizgi var. O çizgide ne? Anabolik kullanan birisi uyku düzenini bile dışarıdan almış olduğu growth hormon, insülin, uykuyu daha iyi hale getirebilecek peptit türevleri veyahut da buna benzer uykuyla alakalı, hiç burada adını bile almayacağım, ilaçlarla beraber hem uyku düzeni daha sağlıklı bir şekilde sağlayabiliyor. Uyumasa daha yeterli bir şekilde 5 saat ile 8 saat bandında bunu dışarıdan almış olduğu yine hormonal ilaçlarla bu dengeyi bir şekilde tutturabiliyor. Yani baktığınız zaman hormonal dışarıdan almış olduğu ilaç türevleriyle de bu denge tutturulabiliyor. Peki ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Yani bu noktada sağlık kısmıyla bu iş ne kadar yürür derseniz çok fazla yürümez. Yani birkaç yıl sonra büyük ihtimalle çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. O da apayrı bir konu. Yani buradaki temel konu, herkesin esasında benden merakla beklediği ve herkesin sürekli sormuş olduğu soru şu: anaboliklerle, anabolik kullananlarla, natürel olarak, doğal olarak bu sporu yapanlar arasındaki fark ne? İşte bu. Ve sen bir ilaçlı gibi beslenmeye de başladığın zaman direkt zaten obez moda döneceksin. Vücudun zaten sindirmeye başlayacak, bazal metabolizman yavaşlayacak vesaire vesaire vesaire. Bunlar kademe kademe artıyor. Ve diğer yönden idman rutinlerinin stresine de çok kontrollü gitmek zorundasın. Neden mi kontrol etmek zorundasın? Çünkü bir kere natürel olarak yapmış olduğun sporda overtraining riskin var. Peki ilaçlı yolda overtraining riskin var mı? Eğer kalori meblağına, uyku düzenine dikkat ediyorsan, yani
çok geri zekalı olman lazım yani overtraining noktasına gelebilmek için. Bu da apayrı bir konu. Yani bu çok farklı bir konu esasında. Yani bu video esası daha fazla uzatmaya da gerek yok. 11. dakikaya geliyorum zaten. Net bir şekilde aradaki farkı anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Cuma gecesi. Umarım izlersiniz. Videomu beğenirseniz beğen butonuna. Kanalımı takip ediyorsanız takibi almayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda muhakkak Instagram hesabımdan da beni takip edin arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta sonu, iyi bir istirahat diliyorum.